Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir ne okudum videosuyla huzurlarınızdayız. Bu sene biraz yoğunduk. O yüzden çok böyle her ay şu kadar kitap okuduk gibi bir şey yapamadık. Mayıs ayına kadar yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında okuduklarımızı bu videoda takdim edeceğiz inşallah. Evet. Zaten bu senenin ilk 2 ayı Ocak, Şubat kaymakamlık sınavına hazırlıkla geçti. O yüzden orada çok fazla okuma yapamadın. Evet. Oradan sonra da yüksek lisans tezini tamamlamakla geçiyor. Yüksek lisans tezini tamamla, bildiri yaz Sayının falan. az olma sebebi biraz bundan kaynaklı arkadaşlar. Yani. Yoksa normalde bunlar aslında bir ayda okudukları oluyordu eşimiz. Gibi işte bir ayda okuyorduk ama ne yaparsın? Hayat gailesi, başka şeyler. Bazı videolarda onu O anlatmıştık. süreçleri de anlattık. Bulabilirsiniz kanalda. Yani o zaman başlayalım. Başlayalım. Evet. Şöyle bir tarih İlk kitabıyla. kitabımız güzel bir tarih kitabı. Erhan Afyoncu'nun son çıkan kitabıydı bu. Kızıl Elma. Türk'ün dünyaya yön verme öyküsü. Akademik bir çalışma değil. Erhan Hoca'nın o teknik makalelerinden, teknik kitaplarından değil. Popüler tarih diyebileceğimiz akademik bilgiyi böyle bir muhabbet, bir sohbet havasında kısa, öz anlattığı bir kitap bu da. Böyle ciltli, güzel, Yeditepe'den çıktı. Ben gayet beğendim. Yani sakın şey anlamayın arkadaşlar, hani akademik değil deyince içindeki bilgileri hoca kafasından uydurmuş değil. Gene gayet güzel, referans verilebilir. Kağıdı çok güzel. Ciltli kitapları ben çok seviyorum. Özel Yani ilgisi var. özel ilgim var. Seviyorum yani, daha evladiyelik oluyor. Hani böyle sağlam oluyor. Güzel bir kitaptı. Takdimini de sunumunu da kanalda yaparım diye düşünüyorum. Saf yine bir tarih kitabı. Bu da bilenlerin, uzmanlarının Burası bildiği. ortası oluyor da. Tamam. Uzmanlarının bildiği bir hocadır daha çok. Profesör M ne bilmiyorum. Mustafa mı? Mehmet mi? Profesör M. Tayyip Gökbilgin. Yine de Tayyip Gökbilgin diye bilinir. Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul. 1977. Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış. Yani çok havalı bir ismi var. Kitap da çok güzeldi, teknikti. Ben zaten Orta Çağ tarihçilerini, eski hocaları, işte Osman Turan, İbrahim Kafesoğlu gibi, hani kanalda da sunmuşumdur belki. Hani çok seviyorum. Hocanın üslubu da çok güzel. Kelimeleri çok güzel falan. Bir de bu insanlar direkt arşivi birinci elden tetkik eden insanlardı. Yani kaynakları falan çok güzeldi. Bunu biz bir sahaf videomuz vardı. Oradan 55 TL'ymiş. Ama tabii bugünün parasıyla değil. 77 yılı. 77 yılın 55 TL'si. Bu hocamızın yeni kitapları kronik kitaptan çıkıyordu galiba. Onlara da bakacağız. Kendisi dediğim gibi bir orta çağ tarihçisi. Özellikle Macar tarihçisi uzmanı. Tavsiye ediyorum. Üslubu güzel. Biz bunu bir sahaf videomuz vardı galiba. Oradan ucuz almıştık. Hatta bu okuduklarımın arasında da bayağı var öyle sahaftan. Bunları bulamazsanız da gene nadir kitaptan ya da sahaflardan bulabilirsiniz bu kitapları. Ve çok güzel, bence okuyun. Devam ediyoruz. Kanalda galiba bir tane sunumu olan Var, evet. var değil mi? Hani birkaç tane daha olacak inşallah. Şaban Ali Düzgün hocamızın Varoluş Sancısı. Hocanın dediğim gibi o videoda da söylemişimdir belki. Birkaç kitabını peş peşe okumuştum. Sonra alışveriş videosunda da o şekilde birkaç videosunu peş peşe aldım. Ben sevdim. Hoca klasik bir ilahiyatçıdan ziyade böyle interdisipliner bakan bir teolog gibi. Der kenarlara bakar mısınız ya? Ne diyorsun aşkım der kenarlarıma? Hani eski kitaplarda böyle olur ya, kenarda haşiye düşerler falan. Benim kitap okuması da böyle Ben ya. senin o diğer çalışma stillerini de bildiğim için bunlar Evet. ne gidiyor. Benim şu an akademik çalışma yaparken ki kitaplar var arkadaşlar. Kitabı almışım arkadaşlar. Direkt okumuşum. Şurada mesela şey var. Bir sayfa var böyle. Böyle kenarda da postişler var. Şöyle. Şura dolu özeti. Yani şu kitabı al, benim kitabı aç, şu özeti oku. Kitapta neye referans vereceğini bilirsin. Bence çok güzel bir kitaptı. Özellikle günümüzün varoluşsal sancı çeken insanları için tavsiye niteliğindedir. Şöyle önce bunu verelim. Kanalımızda gene bir incelemesi vardı. Hatta şöyle ikisini birden verelim. Fazlur Rahman'ın, hani tarihselcilik deyince galiba kanalda da İslam'ı anlama çabasında tarihselcilik diye hocanın bir metodolojisini anlattığı bir videoyu paylaşmıştık, kitabını. Ona da bakabilirsiniz. Gene ne okudum videosunda makalelerin 1 ve 2'yi okumuştuk. Bu da 2, 3 ve 4 hocanın makale serilerini okuyoruz. Yani kısa bir hayat hikayem, Kur'an'ın akide sistemi, vahiy ve peygamber, İslam'ın ihya ve ıslah reform hareketleri, İslam ve iktisadi adalet sorunu,
veya modernitede İslam etkisi, Kur'an'da kadın konusu, Eyüp Han döneminde bazı İslam. Yani hocanın güzel bir derlemesi. Ben Fazlur Rahman'ı okudukça sevdim. Dediğim gibi hani kanalda Mustafa Öztürk'ün videoları da vardı. İlber Ortaylı da galiba Fazlur Rahman'dan işte bahsediyordu falan. Ona da tanık oldum. Okumanızı tavsiye ederim. Kanalda da sunumunu isterseniz gelir. Güzel kitaplar yani. Sonra kanalımızın artık neredeyse kendine ait gayet güzel bir aşina olduğu külliyat serisi olan bir hocamız. Ahmet Yaşar Ocak Bektaşilik kitabı. Düzenli takipçilerimizden, hocalarımızdan biri. Hocam Bektaşilik falan çok enteresandı. Gene öyle bir tevafuk yaşamıştık. Tam bu kitabı bitirdim. Hoca mesaj attı. Yorum yazdı. İşte Ahmet Yaşar Hoca'nın Bektaşilik kitabı hakkında ne düşünüyorsun hocam? Ya kitabı yeni kapatmışım. Hoca yorum yaptı yani o kadar güzel denk gelmişti. Zaten kanalımızda oynatma listesine bakarsanız Ahmet Yaşar Hoca'nın herhalde ondan fazla kitabı. Hani artık yazdıklarının çoğunu biz kanalda inceledik. Bu da onlardan biri. Güzel. Son kitabıydı hocanın. Bektaşilikle ilgili akademikten ziyade yaptığı çalışmaların böyle satır başlarını derlediği, popüler ama akademik de olabilecek güzel bir kitap. Gene ben böyle der kenarlarımı falan koydum. İncelemesini isterseniz de sunumunu yaparım. Kanalımızda yine kendine ait oynatma listesi ve birkaç kitabını incelediğimiz Giorgio Agamben'in gördüklerim, duyduklarım, öğrendiklerim Ketebe yayınlarından çıktı. Ben bunu çok beğendim. Niye beğendim? Bazı filozofların hani ben bunu kitap diye aldım. Böyle gene bir konuyu inceliyor zannettim ama aforizmalardan derlenmiş bir kitabıydı. Ama ben bunu da sunmak isterim. Çünkü hocanın her bir cümlesi zaten bir konu. Yani gerçekten incelemeye değer bir konu. Hani şöyle kısaca buradan pasajları altını çizdiğim pasajları okuyup sizlerle sohbet etmek, yorum yapmak, yorumlamak isterim. Giorgio Agamben'in. Bence güzel bir kitaptı. Tavsiye ederim. Yine kanalımızda Ahmet Yaşar Ocağı bitireceğiz ya. Hani bu sene herhalde artık bittiğinde Ahmet Yaşar Ocağı'nın Türkçe'de yayınlanmış bu 20 kitabı, 25 kitabı kanalda olacak. Düşünsene. Girecek birisi, merak edecek kim bu diye. Seriye bir başlayacak, bir şey yapacak. Ahmet Yaşar Ocağı'nın bütün birikimlerine böyle özet bir şekilde hızlandırarak da böyle çarpı 2 ile dinlerse bayağı Ahmet Yaşar Ocak külliyatına hakim olabilir bence. Ahmet Yaşar Ocak, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam'ın Macerası, makaleler ve incelemeler. Timaş yayınlarından çıkan hocanın makalelerini derleyen, kanalımızda bunun başka versiyonları da vardı. Gene gayet güzel, derkenarlı, incelemeli, altı çizilmiş şekilde. Bunun da incelemesini isterseniz gelebilir. Güzel bir kitaptı. Hocaya zaten artık aşinasınız. Ben çok anlatmayayım. Güzel kitaptı. Kanalımızda kendine ait oynatma listesi olan başka bir yazar. Nuri Pakdil. Bir yazarın notları 1, 2, 3 ve 4 seriyi birden aldım okudum. Nuri Pakdil'i fikirlerine neredeyse hiç katılmıyorum. Çok sığ buluyorum. Yani dönemin ne bileyim öyle çok entelektüel bir zenginlik, böyle bir orijinal bir fikir, gerçekten insanı etkileyen bir şey yok. Ama çok güzel bir demagoji ustadı. Hani kelimeleri böyle insanın yüreğine dokunacak şekilde kullanıyor ama o şeyin yüreğine dokunan kelimelerin arkası boş. Yani gerçekten bomboş. Hani herhangi bir fikri altyapı yok. O yüzden açıkçası çok da sert eleştirmek istemiyorum ama gerçekten hani ben okudum. Tabii hala okumaya devam edeceğim. Çünkü külliyat şeyim olduğu için bir yazarı eğer bu kadar sert eleştiriyorsam açıkta bir eserini bırakmamam gerekiyor. Hani bu 1, 2, 3, 4'tü galiba. Başka bir seriyi okumuştuk. Biat serisini. Şimdi bunu okuduk. Gene başka bir otel gören galiba defter 5 kitabı falan birden gelecek gene sipariş listemde var. Bunun da bir böyle bir toplu incelemesini yapabilirim. Ama gerçekten çok müktesebat olarak zayıf. Yani bol bol kelime oyunu yapılıyor. Tenakuzlarla dolu. Fikri tenakuzlar, üslup tenakuzlarıyla dolu. Hani yeni olan her şeye düşman, İslam İslam diyor ama hangi İslam anlaşılmıyor. Eski kültürümüz diyor ama kullandıklarını ben bunları birazcık çevirsem işte ikinci yeni desem kelimelerle oynaması, gramerle oynaması, Türkçe ile alakası olmayan yapılar bulması falan garip yani. O yüzden çok aslında kendi içinde tenakuzlarla dolu bir insan. Profesör Doktor Ejder okumuş. İslam Barış'ın adı. Ejder Hoca'dan gayri resmi olarak ders dinleme imkanım olmuştu.
Fikirlerinin çoğuna katılmamakla birlikte nasıl söyleyeyim, üslubunu beğeniyorum. Hani Nuri Pakdil'den farklı olarak belki Ejder Okumuş'un da çoğu fikrine katılmıyorum. Gene çoğu fikrinde çok hamasi söylemler var. Hani zamandan ve mekandan kopuk böyle bir zaman mekan üstü bir İslam algısı, hiç değişmemiş, uygulaması sanki hocanın kitapta anlattığı gibiymiş gibi bir algı var ama pratik uygulamalardan ziyade kitabi bir yerden yaklaşıp böyle çok güzel sterilize bir İslam ahlakı, barış sunumu yapıyor ama dediğim gibi gerçeklikle çok alakası yok. Fikirlerine katılmıyorum çoğu yerde. Ama yine de en azından üslubunu beğeniyorum hocanın. Hani Türkçeyi kullanışı güzel, kelimeleri kullanışı yerinde kullanıyor. Hani onu seviyorum. Kompozisyonu iyi, konuyu dağıtmıyor. Referans verirken gene bayağı da altını çizmişim gördüğünüz gibi. Hani referans sistemi biraz daha tutarlı. Hani o yüzden gene de okuyorum yani. Bazen şey diyorlar ya, madem bu kadar beğenmiyorsun niye okuyorsun yani. Öyle bir şey değil, anlatamayız şimdi. Benim için çok önemli olan başka bir insana geldik. Wilhelm Schmidt. Bu kanal 1,5 yıl önce bu hocamızın Salınmak isimli kitabıyla başlamıştı. Salınmak isimli kitabında hoca eşini kaybetmişti ve o psikolojik salınmayı aslında bir salıncak metaforundan, hani ölümle hayat arasında sallanmayı, eşinin kaybıyla yüzleşmeyi anlatıyordu. İlk başlarken de çok duygusaldık. Hatta kanalın ilk videosuna gidip bakabilirsiniz. Bu da ikinci kitabı. O zamandan bu zamana ikinci kitabı. Burada da ölümü atlatmak. Zaten başlığı görünce eşim, hanımefendi de ben de dedik ki evet abi, hala hanımı atlatamadı. Hala acısını çekiyor. Şuradaki de zaten çok güzel. Burada hanımı var bence. Burada çizdiği şu kadın figürü hanımı. Kavranamaz olanla baş etmek üzere. Ölümü atlatmak. Gene eşine olan kaybının acısını felsefi bir zemine çekip, felsefi psikolojik bir zemine çekip ölümle, yok olma sancısıyla nasıl başa çıktığını anlatıyor ve satır aralarında şunu gördüm. Hani biz eşimle hep diyoruz yani, biz gerçekten iman etmiş insanlarız. Müslümanlığa kalpten inanıyoruz. Eğer gerçekten sevdiğim birini kaybedip de hani inanmaya, hoca normalde çok ateist. Çok ateist, inanmıyor. Ama hanımı kaybedince kafada soru işaretleri yanmış. Acaba mı ya? Keşke olsa. Eşimle hayat, acaba başka bir dünyada bir araya gelir miyiz? Falan. Belli ki eşi daha dindar bir hanımefendiymiş. Hani herhalde Hristiyan inancında ama ahiret inancı olan bir insanmış. Bizim abi de yavaş yavaş ya aslında öbür hayat var mı ya? Ben hanımımı bir daha göreceğim mi diye bir duygusal boyuta gelmiş. Hani her zaman dediğimiz gibi sevdiğini kaybetmek insanı mecbur dindar yapar. Güzel kitaptı ama ya, ben duygulandığımı hatırlıyorum. Ben de okumuştum. Satır aralarında. Ağladığımı biliyorum. Evet. Ben bu kitabı okudum, getirdim, masaya bıraktım. Sonra herhalde bayıldım, yoruldum, bir şey oldu. Eşim sabah böyle duygusallaşmış. Benim çizdiğim yerleri okumuş falan. Dur, orayı bulacağım. Bir saniye arkadaşlar, sizin için. En sondaydı. Nereye gidiyorsun? En sonda mıydı? En sonda değil diye. Ha, buradaymış. En son. Aha bak. Ben buraya şey düşmüşüm. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Lakin verebildiklerim bu kadar. Yetindiğin için teşekkür ederim. Yani hatta şurayı okuyayım ya. Aman çok hoşuma gitti, dur. Ne? Ha, şuradan, tamam. Ancak ölümden aşağı yukarı 1,5 yıl önce sık sık yaptığım gibi ona bana armağan ettiği her şey için teşekkür ettiğimde hep bağlı kaldığı aşk formülünün sırrını açıkladı bana. Bu hafifçe değiştirilmiş bir Kennedy cümlesiydi. Onun sana ne vermesi gerektiğini düşünme. Senin ona ne verebileceğini düşün. Neye ihtiyacı var? Benim ihtiyacım onun kahramanı olmaktı. Evet, biraz ortaçağ havasıyla bir şey. O bana bunun onayını memnuniyetle verdi. Muzaffer kahramanım derdi bana. Tabii hep göz kırparak. Benim ona verebildiklerim ondan aldığıma biraz olsun yaklaşabilir mi? Onu aynı oranda şımartabildim mi? Onun olması mümkün değildi. Düşünceli başını sallar ama hoşgörüyle şunu söylerdi. Başka türlüsü elinden gelmedi demek ki, yoksa muhakkak yapardın. Şimdi ben bu cümleyi okudum. İş yerindeyim. İki arada bir deredeyim. Bir duygusallaştım. Şuraya o notu düşmüşüm. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Lakin verebildiklerim bu kadar. Yetindiğin için teşekkür ederim diye not düşmüşüm. Benim hanımım da gece beni uyuttuktan sonra bu benim satırını altını çizdiğim yerleri okumuş, buraya bana kalbini verdin yani dünyamı diye not düşmüş. Sonra otur ağla, salya sümük, duygusallık falan filan yani. Çok güzel kitapta, tavsiye ederim. Özellikle
Hani bazı çiftler var ya, böyle çift terapistlerine gidiyor, binlerce lira veriyor. Ay evet, bak gene aklıma geldi. Ya bir şey söyleyeyim mi? O çift terapistlerine o parayı verirsem benim psikolojim gene bozulur ya. Tabii bu bir uzmanlıktır. Kimsenin ekmeğine dokunmak istemem ama çok paralar istiyorlarmış. Hani onun yerine şöyle gerçekten kalbe dokunan bir metin okuyup bunu eşinizle sohbet haline getirin. İster istemez bazı şeyler düzelir bence. O yüzden okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Sonra kanalımızda e, pek sunumu yok. E, Kemal Hoca'ya mail attım. Hocam dedim ki işte şöyle bir kanalımız var. Kitap incelemesi yapıyoruz. Sizin de kanalınızda işte kitaplarınızı incelemek isterim. Ama incelerken hani kitap sayfasını falan gösteriyoruz falan diye. Hoca şeyiyle meşhur olduğu için, telif davalarıyla meşhur olduğu için cesaret edemedim. Bunu da niye söylüyorum? Başka bir hoca arkadaşımız Kemal Gözler incelemeleri gelir mi dedi. Hocam galiba gelmeyecek çünkü o riski alamayacağım ben. Çünkü hoca gerçekten bu tarz hani birebir alıntı Bunun da var yap. mı girişinde? Tabii hepsinin girişinde. Hepsinin girişinde çünkü şey var. Bana hep gösteriyor değişim. Burada değil aşkım. Bir saniye. Burada değil. mı Ya, yok burada değil. En başta. Hı, şu. Dur. Bir dakika. Şöyle kapatalım, orada ismimiz yazdığı için. Şöyle her kitabının Okusana girişinde. aşkım, orayı sen oku. Ya İktibas konusunda İktibas konusunda uyarılar. Yani çok kanun, şimdi insanlar anlayacak mı onu okuyacak? yok, sadece şeyi oku. Sıkıcı olmasın. Yok orada ne vardı? Alıntı yapan bir eserin bazı cümleleri fıkra başka bir eser sınırlı olmalıdır. İktibas maksadın haklı gösterecek falan. Nispet halinde vesaire. İktisbat belli olacak şekilde yapılmalı. İster aynen ister mealen olsun eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterir. İktibas edilen kısmın alındığı sayfa belirtilmelidir falan filan diye. Bunu anlatıyor hoca burada. Bayağı hukuki bir dille. Hukuki bir dille Benim ve kitabımı- bu metinde görünmüyor galiba ama başka metinlerinde, özellikle diğer ders kitabı tarzında olan, ben hepsini okuyorum. Orada bayağı alıntıyı nasıl yapacağını söylüyor. Hatta şey diyor, video ya da yayın yoluyla bile olsa aynen paylaşmak cezadır diyor. Ve hoca bir de tehdit olsun diye açtığı davaları şey yapmış Evet. böyle. Yani İşte o yüzden gelemez. yani o yüzden Kemal Gözler'in incelemesi biraz zor gelir. Ama bence Kemal Gözler'i alıp herkes okumalı ya. Nasıl söyleyeyim onu? Hani illaki çok böyle teknik hukuk bilmenize gerek yok arkadaşlar. Yani eşim de çok şaşırıyor ama ben Kemal Hoca'yı okuyorum ve bir defa da anlıyorum. Eşime geldi bir gün, böyle gene kitaplarımı ben okuyunca bırakıyorum, o karıştırıyor ya. Nasıl anlıyorsun bunları? Soyut şeyler. Şimdi diyorum, şimdi okuyacağız. Sen anlıyorsun da. Yok bunlar diyor. Yok diyor. Nasıl yok ya diyorum ben. Yani ben okuyorum, anlıyorum. Hocanın bu arada kurucu iktidar hocanın yüksek lisans tezi arkadaşlar. Daha sonra kitap haline çevrilmiş. Bence çok güzeldi. Açma içini, açma. Ha. Açma. Ha pardon. Açma. Kız o sayılır mı ki? Sayılır, açma. Korkuyorum ben. Değil mi? Yani bu bak ne diyor, bu kitap diyor 90 yılında, yani bundan 20 yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır diyor. Hocanın yüksek lisans jürisine bak. Ergün Özbudun, Tuncer Karamustafaoğlu, Zabunoğlu falan, yani jüri de sağlam. Ben Kemal Hoca'yı çok seviyorum. Metodu çok güzel. Anlatımı çok iyi. Referans sistemi fena. Hani ben bayağı böyle roman gibi alıp okuyorum. Herkese de tavsiye ederim açıkçası. Hani şey için çok faydalı. Bizim ülkemizde herkes hak, adalet, hukuk diyor ama onun ne demek olduğunu çok bilmiyor. Onun kavramsal çerçevesini bilmiyor. Bizim milletin hak, hukuk, adalet dediği şey benim çıkarıma olsun. Yani benim faydama olmayan her şey adaletsizdir gibi bir kafası var bizim milletin. O öyle değil. Gerçekten hukuk biliminin ne kadar teknik, ne kadar böyle mantıksal, akılsal bir çerçevesi olduğu. Hani tamam, pozitif bilimler gibi deney yapmıyor ama mantıksal bir akılsal önermeler silsilesi olduğu, bir çerçevesi olduğu, o çerçevenin içinde tenakuz olduğu an bütün sistemin, düşünce sistematiğinin, teorisinin çöktüğünü falan Kemal Hoca'yı okuyor anladım. Ben Kemal Hoca'nın bayağı o asıl hacimli böyle hukukçu kitaplarını değil ama hani özellikle mahalli idareler, devlet teorisi, yerel yönetimler, Türkiye'nin yapısı, kurucu iktidar ve buna benzer birçok kitabını okudum. Herkese de tavsiye ediyorum, yani okusunlar bence. Sonra gene bir sahaf kitabımız var arkadaşlar. Osman Turan, Tarihi Akışı İçinde Din ve Medeniyet. Ben bu kitabı da çok beğendim. Böyle sarı sarı sayfalı, referansları çok güzel. Eski tabii şey. Bu kitabın basım tarihi de kaçtı, onu da söyleyeyim hatta.
Basım tarihi 98'miş arkadaşlar. Birinci basımı 98'de yapılmış. Hani güzel kitap ya. Ben çok severek okudum bunu. Hocanın dediğim gibi bazı eski tarihçileri sırf tarihi bilgi için değil, üslup için bile okunur yani. Şu Türkçe yok yani. Gerçekten böyle sosyal medyada olsun, sokakta olsun, başka bir yerde olsun. O duyduğum Türkçe artık garip bir şekilde midemi bulandırıyor. İşte Halil Nalcık okuyarak, Osman Turan, İbrahim Kafesoğlu okuyarak, demin Tayyip Hoca'yı dedim, onları okuyarak, Yılmaz Öztuna okuyarak falan. Ben Yılmaz Öztuna'yı artık gerçekten üslup için açıp okuyorum. Tavsiye ederim yani bu tarz tarihçileri okuyun. Gerçekten çok güzel. Bunu da çok sevdim. Bunun hocanın yeni kitapları Ötüken Yayınlarından çıkıyor. Bu çok eski bir basım. Boğaziçi Yayınları diyor ama bence vardır. Bulabilirsiniz. Yoksa da sahaftan temin edebilirsiniz. Yine Osman Turan hocamızın Turan Neşriyat yurdundan Türkiye'de siyasi buhranların kaynakları. Ey Türk milleti titre ve kendine dön. Bilge Kağan falan. Gene aynı şekilde böyle güzel, hani böyle çok aşırı kaynağı boğmamış popüler tarih diyebileceğimiz ama gerçekten teknik tarih bilgisi de alıyorsunuz. Dediğim gibi Türkçenin hazzına varıyorsunuz. Muhakkak bunu da temin etmenizi tavsiye ederim. Bu galiba Ötüken'de var. Hani şundan emin değilim ama şu var. Tavsiye ederim okumanızı. Sonracıma dedik ki biraz da Ziya Paşa okuyalım. Eski şeye dönelim. Bu Sapiens yayınlarından bu Semih Doğan galiba şey yapmış, Ziya Paşa'nın kitaplarını külliyat halinde çevirecek. Şu anda biz bir önceki alışverişte 3 tane bu yayından aynı formatta almıştık. Bir tanesini de galiba şu an okuyorum. Masamda olabilir, iş yerinde. Rüya ve Veraset mektupları. Rüyada Ziya Paşa bir gün İngiltere'de gurbette olduğu bir zaman böyle bir İngiliz parkında bahçede otururken gördüğü bir rüyayı ve Abdülaziz'le olan o rüyadaki sohbetini anlatıyor. Çok güzeldi. Biraz Fuat Paşa, Ali Paşa düşmanı. O kavgaları anlatıyor burada. Veraset mektuplarında da Avrupa'daki o veraset sistemi değişirken Osmanlı'daki de veraset sistemi, işte padişahlığın babadan oğula mı yoksa hanedanın Ekber ve Erşat evladına mı gidecek meselesinin tartışıldığıymış. Hani bu tarz metinler şu açıdan iyi oluyor arkadaşlar. Biz tarihe sırf böyle mekanik rakamlar üzerinden bakıyoruz. Şu tarihte şu savaş oldu, bunu kaybettik falan ama oranın arka planda o entelektüel camiada ne tartışılmış, hangi fikri altyapıdan nelere sebep olmuş gibi şeyleri bu tarz ince metinlerden anlıyorsunuz. Bu kitabı da şöyle çok beğendim. Hem Latinizeden orijinal metin Latinize edilmiş şekilde var. Hem de şurada Türkçesi var. Hani güzel, okumanızı tavsiye ederim ikisini de. Onları da şöyle sarsıldı, kusura bakmayın. Ondan sonra gene çok sevdiğimiz bir şair, duygusal olduğumuz. Duygusal oluyoruz değil mi? Niye duygusal oluyoruz sürekli biz? Hadi anlat. Şükrü Erbaş, yaşıyoruz sessizce ve yarasaların avlusunda. Yine William Schmidt'teki gibi Şükrü Erbaş abimiz eşi hanımefendiyi kaybetti. Yakın da oldu herhalde. Daha kaybedeli de çok olmadı. Yani son olmuş mudur? Olmuştur. Ama hala kitaplarında eşine olan şiirleri eşine çok yazıyor. Yani bir de o kadar güzel yazıyor ki hatta bu Şükrü Erbaş'ı bir gün böyle bir sessiz bir kafe bulmuştuk eşimle. Böyle birbirimize okuyoruz. İşte ben kahve içiyorum, o bana okuyor. Ben okuyorum, o içiyor falan. Böyle duygusallaşıyoruz falan. Ya fark ettik. Gelirken eve dönerken, yürürken, sohbet ederken şunu fark ettik. Yani bazen ergen zamanlarımızda işte o Nazım Hikmetler, ikinci Yeniciler, Cemal Süreyyalar, Orhan Veliler, Atilla İlhanlar falan ki çok severim yani, hepsini de okumuşumdur. Ezberimde bile kaç şiiri vardır bu insanların. Hani bunların aşk şiirlerini gerçekten çok aşk zannediyormuşuz ya. Hele o Cemal Süreyya falan filan. Ya gerçekten ama bu insanların öyle çok bir aile hayatından haberimiz yok. Eş durumundan haberimiz yok. Birlikte bir 50 yıl geçirdiler mi? Çocuk büyüttüler mi? Haberimiz yok değil mi? Ergenken onlar çok güzel geliyormuş da gerçekten evlilik belli bir yaşa geldikten sonra gerçek aşk şiiri neymiş? Ben hissettim ya. Şükrü abi de gerçekten hani Cemal Süreyya falan filan, tamam lisedeyken ergenken çok böyle kızları etkileyebilmek adına hoş gibi geliyordu ama gerçek aşk şiirleri okumak istiyorsanız Şükrü abinin kaybettiği eşine yazdığı şeylere bakın yani. Hani o gerçekten kendinden fazla değer verdiğin, kendinden çok sevdiğin ve belki de bir ömrü, hani ondan evvelini hatırlamadığın,
Hani Osmanlılar der ya kanunu kadim. Kanunu kadim nedir diye soruyor padişah. Evveli ve ahiri bilinmeyen. Hani o kadar eski. Şimdi biriyle bir hayat yaşıyorsun 50 yıl ve o kadar yaşıyorsun ki ondan öncesi yok sende yani. Öyle hatırlıyorsun. Ve bu insanı kaybettiğinde yaşadığın duyguların şiire dökülmüş hali. İşte gerçek aşk şiirleri onlar arkadaşlar. Hani belki yaşım itibariyle bilmiyorum ama Şükrü abi okuyun. Ama gerçi okuyunca da anlamanız için Ama gerçekten işte belli bir yaşanmıştı. belli bir yaş alman gerekiyor. Eşini gerçekten çok kalpten sevmen gerekiyor falan. Dediğim gibi William Schmidt abiyle mesela Şükrü Erbaş'ı o noktada Biraz gerçekten bir aynı eve gireceksin, bir ilişkin olacak. Oradan sonra bence anlamı. yani ama çok dokundu bize. Benim için gerçek aşk şairi Şükrü Erbaş'tır arkadaşlar. Yani çok dokundu bana ya. Böyle bir duygusallıklar, şeyler falan. Eşiyle olduğu, yaşadığı basit şeyleri o kadar anlatıyor ki yani duygulanmamak mümkün değil ya. Tam şey oluyor. Mesela eşiyle ilgili çok basit bir şeyi hikayeleştirmiş, bir şiir yapmış ve sen o şeyi daha yeni yaşamışsın. Ve abinin eşinin kaybettiğini ve bunun acısını yaşadığını o anı üzerinden şiirleştirdiğini biliyorsun ya, birden eşinle yaşadığın o anı hala taze ve belki üzerine tefekkür edip kıymetini anlamadığın, düşünmediğin anı birden o kadar gözünde büyüyor ve kıymetli hale geliyor ki ay duygusallaştım mı sen? Benim hanım gene duygusallaştı bu ya. Kıyamam sana canım benim ya. Birden böyle gözünde o kadar doluyor o anı ki yani o anda zaman çakılı kalsın. O andan çıkmayalım istiyorsun. Gerçek aşk şairi böyle bir şey. Neyse çok konuştum ama gerçekten hissettirmişti bana. Gene kanalımızda incelemesi yok ama hani kitaplarını okuduğumuz ve külliyatını da bitireceğimiz başka bir yazar İbrahim Tenekeci. Ağır Misafir ve Kimsenin Kalbi. Şiir kitapları, güzel kitaplar, sade, duru üslup. Ben severim. Hani doğrudan anlamları veriyor falan. Şükrü Erbaş kadar etkilemiyor. Zaten artık sağ muhafazakar camiada kimse beni o kadar etkilemiyor da. Yani gerçekten. Gülme ama öyle yani. Hani en mesela işte okuyabildiğim ya Türkçesi de güzelmiş bak sade üslupta bir şeyler bana veriyor dediğim İbrahim Tenekeci. O bile Şükrü Erbaş kadar yüreğime dokunmuyor yani. Ki Şükrü Erbaş'la da hani böyle dünya görüşü, siyasi zemin taban taban aslında zıt. Doğru. Ama ona rağmen Solcu aşkım adam ne kadar aynı yerde olabilirim. Ben Müslüman milliyetçi bir Türk evladıyım yani Şükrü Erbaş solcu. O da eminim kendince vatanını seviyordur. Ama siyasi görüşlerimiz yani çok evet, başka çok yerler. farklı Çok ama farklı. işte insan olmak, insanlık noktasında buluşmak o çok farklı bir şey. Tabii ben zaten hani mesela işte şeyi de öyle anlatıyorum ya Şaban Ali Düzgün Hoca'yı da öyle anlatıyorum. Mustafa Öztürk'ü de öyle anlatıyorum mesela. Hani insanların hangi sosyal disiplinden geldiği ya da hangi bilimsel müktesebata sahip olduğu önemli değil artık benim için. O müktesebatla insanlara ne kadar dokundu. Kalpten ne kadar hissettirdi. Günün insani problemlerine, maddi ve manevi, duygusal ve işte fizik, metafizik duygularına ne kadar hitap ettiğiyle alakalı. Yoksa insanlar şu anda sağ muhafazakar camiada bilim adamı yok mu? Ya da çok böyle güzel laflar söyleyen yok mu? Vardır belki de. Yok. Belki de vardır. Yani şey ben hep diyorum ya mesela videolarda falan da diyorum. Yani adam ne güzel Arapça öğrenmiş, tefsirleri biliyor, adam çalışmış. Klasik literatüre hakim. Ama adamı dinliyorum. Yüreğimden hiçbir şey hissetmiyorum ya. Ya bunda bir şeylik yok mu? Benim mi kalbim çok kararmış yani? Ben mi çok kötüyüm? Ben çok kötü ve karanlık kalpli olduğum için mi o kadar bilimsel müktesebat bana bir şey ifade etmiyor? Yani bilimsel müktesebatı ya. Üf. Hepsinin yedikleri naneleri bilmezsek. Ama yedikleri naneyle aşkım bilimsel müktesebat başka bir şey. Ben onu karıştırmıyorum. Gayet aynı şey. Ben hiç de şey yapmıyorum. Benim hanım biraz için daha aynı sert. Şey. Benim için çok aynı şey. Hiçbir kıymeti yok. Zerre insanlığın yoksa istediğin kadar yok bilimsel müktesebat. Tamam ama işte bir tanem onu orada ayrı araya adam sok. Bir şekilde baban bilmem kim şu bu diye geç. Geçtiğin jüriler belli. Yanında olduğun hocalar belli. Kaptığın asistanlıklar belli. Sonra gel ay işte ben doktora öğrencisiyim. Yok doktora mezunuyum. Yok ileride profesör oldum bilmem ne. Tanımasak aynı sıralardan geçmesek belki inanacağız. Benim hanım çok sinirli bu Yok konuda. yani ben de her camianın içinde bir şekilde bulunmak zorunda kaldığım için ben biliyorum ve inanmıyorum. Doğrudur. Bana gelmiyor. Ben onun bilgisine de güvenmiyorum. Cahil benim gözümde bitmiştir yani. Evet. Hanım öyle diyorsa öyledir. Hiç itiraz etme.
Ve ben bak bu kadar duygusal kitap, bu kadar şey okuduktan sonra gençler size tavsiyem. Hani diyorsun ya bak hanımımın dediği yer, bu kadar okuyorsun, bu kadar biliyorsun ama hanımınla aran kötü değilse sen de İnsan cahilsindir. bildiğiyle amel edemiyorsa bir şey bilmiyordur aşkım. Bitti. Ya öyle bir şey mi bilemedim ya. Öyle bir şey. Yani İstediğin kadar bil, bildiğinle amel etmiyorsan niye biliyorsun o bilmekle zaman? idrak arasındaki farka vurgu yapıyorsun ama bilmek teknik bir şeydir aşkım ama Hiçbir sonuçta. değeri yok. Ha, idrak edememiş, hayatı dönüştürememiş. Zaten ben o noktayı eleştiriyorum. Hani bu kadar biliyorsun ama bana hissettiremiyorsun dedim zaten o. İşte. Ama bu bilmiyor anlamına gelir mi yani? Çünkü kendi bilgisini, görüşünü de kendi siyasi ideolojisi uğruna çarpıtıyor. Ha. Çarpıtarak anlatmıyor mu? Kaç tane böyle hocamız olmadı mı? Dinlemedik mi? Benim Böyle arkadaşlarımız olmadı mı? Dinlemedik mi? benim hanımın Çarpıtmıyorlar şeyi mı? peygamberlik ispatına gitti arkadaşlar. Hani peygamber olmadan önce de günahsızdır. Çünkü eğer yalan söylüyorsa daha önce peygamberliğini söylediğinde de yalan söyleme ihtimali vardır. Hani benim hanım oradan gidiyor. Zaten bilgisini bir defa çarpıtıyorsa Çarpıtıyor. çarpıtma Nasıl ihtimaline güvenilmez Ben gibi. onu nasıl Evet güvenebilirim? çok Yazdığı mantıklı. herhangi bir bilimsel makaleye nasıl Değil mi? güveneceğim? Doğru olabilir. Eğiyor, büküyor, ona göre veriyor verileri. Niye? Çünkü bir ideolojisi var, onu savunmak zorunda. Yani bu dediğim solcular için de geçerli. Evet. Yani genel olarak bir ideolojinin peşine takılıp giden herkes için Ben geçerli. ikna oldum. Benim hanımım haklı. Evet, Benim hanımım haklı. ben haklıyım. Kesinlikle. Ben hanımıma katılıyorum. Yani ben gördüğünüz Öyle gibi çünkü. arkadaşlar bilgi işinize yarıyorsa bilgidir. Bu kadar okuyup hanımınla aranı bozuyorsan cahilsindir. Bence hanımım çok haklı. Ben katılıyorum. Hepsi pislik. Tamam sen de şimdi şeye Değil giriyor mi? da. Şey yapmıyor değil mi? Neyse isim vermiyoruz. Şey yapmıyoruz. Yani güzel Allah Allah. Kim üzerine alınırsa alırsın. Kim alırsa alırsın. Ben şey derim. Ona demedim ki derim. Alınmaya o kadar hazırlar ki. Bana ne her canım? şeyden kendilerine bir şey devşirmeye. Sonuç olarak arkadaşlar videonun başında söylediğimiz gibi bu ay biraz yoğunluklarımız olduğu için bu yıl çok okuyamadık ama klasik olarak her zaman yaptığım gibi şöyle size devireyim. Şöyle bu ay okuduklarımız bu ay değil Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi Yani mi? Ocak'ta, Şubat'ta bir şey okumadım aslında. Hatta bu Mayıs bile değil. Mayıs'ın içindeyiz. Onlar duruyor. Aynen. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 4 Mart, ay. Nisan aslında. Mart, Nisan. Aslında Mart, Nisan Bence okuduklarımız. Mart, Nisan diyebiliriz. Neyse artık videonun kapağını hanımım nasıl yaparsa odur benim için. O aylarda okumuş sayarım kendimi. Bunlar buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, fikirlerimize katılmıyorsanız mutlaka yazmanızı ki eşim engellesin. Yok Ya yok. bazen gerçekten çok böyle Yok, kendi yok. hesabımdan yorum yapasım geliyor da işte eşimin kanalı olduğu için de çok müdahale etmek istemiyorum. Yok yok engellemiyoruz ama bazıları direkt alenen küfrediyor. Onları benim hanım Onlar engelliyor. ayrı. Haberiniz olsun. Ama ya eleştiri yapınca falan yani asla öyle bir Sen şey evet yok. çok güzel cevap veriyorsun. Ben hiç Ben direkt ben olsam engellerdim. yani birisi geliyor senin falan filan diyor. Küfür etmedikten sonra ben teşekkür ediyorum. Yani ne diyeyim yani adam şimdi Ya hayır şeye çok komik geliyor. Biri bir video izliyor geliyor diyor ki sosyalist misin? Diğerini izliyor geliyor diyor ki sen işte sünni bilmem ne sağcı mısın? Birini izliyor farklı bir şey söylüyor. Bu bizim milletteki insanları böyle bir kalıba sokmaz. Bir cümlesinden bir kelimesinden zorla işte sen şuradansın buradansın. bir de Ya bir kaçıncı cümle yüzyılda yaşıyoruz? Ya 2025 yılındayız rica ediyorum. O kadar bayağı geliyor ki. evet. Öf sen nerede kaldın dememek için ben kendimi tutuyorum demiyorum da. Şey fark ettim bir de Sıkılıyorum hanımım yani. dedi hani bir cümle bir şey diye falan ben baktım bizim sıkılıyorum. kanalda 200'e yakın video oldu. Ben saatlerce konuşmuşum Evet, yani. Hani o yani. saatlerce konuşmanın içinde muhakkak bir kelime bir cümle isteyene istediği yere Ha, çektirir. isteyen istediği yere çeker zaten. Tamam ben de ama o yüzden çok isteyen sıkıcı istediği değil yere mi? çeksin diye hiç uğraşmıyorum ki işte o yüzden. ama Evet çok sıkıcı. geçen biri düzeltmiş evet diyorum beni düzelttiğiniz için teşekkür Evet, ediyorum ya falan ikisinin diyorum. arasındaki farkı bilmiyor onu mu anlatacağız? Ne yapayım bana? Ay, Uğraşamam ben ki o ben. yüzden sosyal medyada hiçbir Valla şey ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Kimseye bir ben şey bu anlatamam videoları çünkü. özellikle şeyde çok hissettim onu. Hani artık 1,5 yıl oldu. Yani düzenli takip eden 10-15 tane arkadaşım var. Hatta bunlardan bazı talebelerle bizzat görüşüyoruz. Sen biliyorsun falan. Gerçekten çok güzel fikirler veriyor. Geçen hoca mesela bana kitap tavsiye ediyor. Şuna da bak diyor. Bir şeyler söylüyor. Ben gerçekten bazı burada beslendiğim insanlar var. Demin anlattığım o hoca gibi falan. Ya ben seviyorum ya. Buradaki insanlar en azından canım. uygun frekansta olduğumu düşündüm. Ki o hocayla da mesela her zaman aynı fikirde olmadığımızı biliyorum. Ama
gerçekten şey yapıyoruz yani hani uyuşuyoruz. Zaten o işte zaten onun peşindeyse Yani. kimseyle %100 aynı fikirde olamazsınız Hoca arkadaşlar. mesela o kafa o kadar güzel anlıyor ki yani duygunu anlaması Yani meselesi eğer çok önemli. şunu demeye getiriyorum. Tek bir cümleden tetiklenip işte bu bucuymuş, şu şucuymuş deyip böyle hani böyle bir feveran ediyorsunuz. Dünyalarınız başınıza yıkılıyor. Bazen öyle yorumlar geliyor çünkü. Ben şöyle sanmıştım. Hani gidip gerçekten küçük bir mağarada yaşamanız lazım. Sizi çok üzerler. Yoksa insanlar sizi çok kırarlar. Ama bir baktım. Dünya öyle bir yer değil abi. Aşkım bir şey söyleyeyim mi? Hani az okumuşuz ama çok çeşitliymiş bak bu senede ha. Bu listede. Böyle tarih, teoloji, felsefe, tarih, teoloji, deneme, hukuk, psikoloji, şiir. Güzelmiş ha. Ve ne diyorduk? Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmanızı falan tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz. Abone olun zaten. Abone tabii olun. Hatta bir de katıl butonu açtık. Eğer bir çorbada tuzum olsun bu adam biraz daha kitap alsın diyorsanız O da olur. o da olur. O da olur. Olmazsa canınız sağ olsun. Ama abone olmak ücretsiz yani. Evet abone olun ya. Abone olun yani. O bizi mutlu ediyor tabii. Herkese Kolay gelsin.